Giderek artan nüfus ve giderek tükenen kaynaklar. Dünyanın bir bölümünde genç nüfus patlarken, bir başka bölümünde yaşlı insanların sayısı artıyor. Bu videoda dünyanın farklı bölgelerinde kalabalık nüfusun yarattığı zorluklarla nasıl başa çıkılmaya çalışıldığını anlatacağız. İstikrarlı bir demografik yapı için gerekli politikaları inceleyeceğiz. Ayrıca ekonominin ve çevrenin geleceğini masaya yatıracağız. In November 2022, the global population hit 8 billion. It was a significant numerical landmark and all the more striking when you look at how fast it was reached. Son 200 yılda dünyadaki insan sayısı 8 kat arttı. Bu ivmenin önümüzdeki yıllarda da devam ederek dünya nüfusunun 2050'de 10 milyara dayanması bekleniyor. Much of that growth reflects progress. Improved access to healthcare means there's been a drop in infant mortality and a rise in life expectancy. But it's also a challenge. The planet hasn't got any bigger, and ensuring that everyone has enough food, a place to live, a job, and access to care when they age is a mammoth task. Aşırı nüfus sorunu yaşayan başlıca ülke hiç kuşkusuz Hindistan. 1,4 milyar insan yaşıyor ve 2023'te Çin'i geçerek dünyanın en kalabalık ülkesi olacağı tahmin ediliyor. Nüfus planlaması açısından 1970'li yıllar ülkenin karanlık dönemiydi. Çoğu rızalarının dışında 6 milyon erkek kısırlaştırıldı. Bunlardan 2000 kadarı hatalı ameliyat yüzünden hayatını kaybetti. Bugün ülkede nüfus planlamasını her eyalet kendisi yapıyor ve teşvik edici yöntemler kullanılıyor. Uttar Pradesh eyaleti insanları 2'den fazla çocuk sahibi olmaktan caydırmayı amaçlayan bir yasa tasarısı sundu. Tasarıya göre kısırlaştırmayı kabul eden kamu çalışanlarına terfi ve konut yardımı gibi avantajlar sağlanacak. 2 veya daha fazla çocuğu olanlarsa kamuda çalışma imkanından, sosyal yardım programından ve seçilme hakkından men edilecek. Ancak bundan kadınların zarar gördüğü vurgulanıyor. Because if I am a candidate for a panchayat election and if I have more than 2 children, so they started divorcing their wives, giving away their children in adoption. So it harmed the women and children very much. Hindistan'ın doğurganlık oranı geçmişe göre oldukça azaldı. 1960'ta bir kadın ortalama 6 çocuk doğururken bugün bu 2,1 düzeyinde. Geçmişteki bu yüksek doğurganlık oranı nedeniyle bugün genç nüfus oldukça fazla. 70% of India is below 35 years of age. India is perhaps the youngest country that way, the country of youth. Interestingly, only 5% of India's young population is considered skilled. Another part of the world facing the challenge of harnessing the potential of its youth is Africa. Over 60% of the continent's population is under the age of 25. And unlike in India, the birth rate remains very high. The average African woman will have 4 children in her lifetime. In Niger, it's almost 7. Afrika'nın genç nüfusunun hızla artması şehirlere göçü de artırarak kentsel altyapı ve kamu hizmetleri üzerinde büyük bir baskı oluşturdu. Akıllara zarar bir hızda büyüyen Nijerya'nın Lagos kentinde 1950'lerde birkaç yüz bin kişi yaşıyordu. Bugünse 15 milyon. Üstelik 3'te 2'si gecekondularda ve derme çatma barakalarda kalıyor. We're one of Africa's fastest growing city. And so you can imagine the level of contestation, for resources, for, livelihood, for access to services, for access to the good things of life. Lagos'ta çalışan nüfusun yarısından fazlası kayıt dışı ekonomide istihdam edilmiş durumda. So rather than condemning people to the margins of urban life or in fact criminalizing the ways by which they feed their families, the important thing or the right thing to do is to recognize the agency that they bring to the table. As African leaders try to figure out how to empower their huge youth populations, here in Europe, the demographic challenge is very different. As birth rates continue to decline, many countries are worried about how to support their aging populations.
Şu anda her 5 Avrupalıdan biri 65 yaşın üzerinde. 2050 yılına gelindiğinde bu oran 3'te 1'e yaklaşacak. Özellikle 80 yaşın üzerindekilerin oranı büyük bir artış gösterecek. Polonya, kadın başına 1,4 çocukla Avrupa Birliği'ndeki en düşük doğurganlık oranlarından birine sahip. Hatta geçtiğimiz birkaç yıl içinde nüfusunda azalma oldu. The Polish population has a very specific structure. So we have a huge baby boom generation that was born in 1950s, which is currently more or less retired. We had a baby boom generation in 1980s, which is currently a part of, it's more or less in a prime age, but we have very few people that enter the labor market in the moment because fertility in Poland declined and remained low. Pek çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi Polonya'da da karar alıcılar yaşlı nüfusun emeklilik ve sağlık giderlerinin nasıl karşılanacağı konusunda endişeli. Kadınlarda 60, erkeklerde ise 65 olan emeklilik yaşı bu durumu büyük bir sorun haline getiriyor. One obvious way of boosting a population is by welcoming immigration. In recent years, Poland's economic development has proven a draw for foreign workers. In fact, Poland in a very short time from sending country transformed into a receiving country. So this is a new phenomenon for Poland, which was not indeed a result of specific policies, but rather the labor market needs and activities of employers, and that were encouraging and inviting more and more migrants to come to fulfill the vacancies that they had. Ukrayna Savaşı da büyük bir göç dalgasına yol açtı ve milyonlarca kişi Avrupa'nın farklı bölgelerine sığındı. Uzmanlar bunun uzun vadede demografik değişimlere neden olup olmayacağını bilmek için henüz çok erken olduğunu söylüyor. It all depends on how long people will stay. If the war in Ukraine stops and many people are returning, then the demographic impact of the immigration of more than 1 million Ukrainians is in long term close to zero. Speaking of taking the long view, one rather sensitive topic that is not easily talked about is what our population growth is doing to the long-term health of the planet. You know, one of the most impactful eco-actions we can take individually is to choose to have one less child, because that will reduce greenhouse gas emissions, carbon emissions over the lifetime of that child and potentially that child's children, much more so than if we do all those other good things, you know, changing our light bulbs to low energy light bulbs, not flying, giving up our car, taking a vegan diet. But it's 20 times more impactful. It's a bit sensitive because for many of us, a man's wealth or a man's number of blessings are counted by the number of children. And so in some of the religious settings and some of the cultures, family planning is overlooked or perhaps frowned upon. Araştırmalar doğum oranlarındaki düşüşle ilişkili en büyük faktörün kadınların eğitim düzeyi olduğunu gösteriyor. Doğum kontrol yöntemlerine erişim ve kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla da bu konuda rol oynamakta. As the literacy goes up, number of children goes down across communities. And as the income goes up, the number of children goes down again across communities. Bu videoyu izlemeye başladığınızdan beri şu ana kadar dünya genelinde 2700 civarında bebek doğdu. Bazılarının bolluk içinde bir yaşama olacak, bazılarınınsa yokluk içinde. Bazıları genç nüfusun olduğu bir toplumda yaşayacak, bazıları ise hızla yaşlanan bir toplumda. Ama hepsi daha önce hiç bu kadar kalabalık olmayan bir dünyada yaşayacak.